Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bugünkü bölümde Minecraft'ta üzerine binip sürebildiğimiz 12 farklı canlıyı toplayacağız. Ve bunları saklamak için harika bir ahır inşa edeceğiz. Oyuna yeni eklenen Nautilus'lar sayesinde suratına bile bakmadığımız kirpi balıkları değerlendirebilirsiniz. Çünkü Nautilus'ları kirpi balıkları ile evcilleştirip çoğaltabiliyoruz. Bu yüzden bol bol stoklayabileceğimiz LA ayırıcılı bir balık farmı yapacağız. Yine dolu dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Videoya son bölümde yaptığımız bu gardiyan farmında giriş yapıyorum. Çünkü burada 1-2 değişiklik yapmam gerekti dostlar. Bu farmı yapanlar varsa bu şekilde onlar da revize etsin diye burada bir giriş yapayım istedim. 1-2 bir şey anlatacağım. Hemen bugünkü işlerimize geçeceğiz. Bana bolca şu prizmarin bloklarından lazım. O yüzden burada AFK bıraktım ama şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Buradaki sandık dolunca normalde buralara dolması lazım ama şuradaki huniye takılıp burada malzemeler birikiyor ve bizi ciddi zarara sokuyor. Bunu çözmek için şöyle yapacağım. Bu camları kaldırıyorum buradan. Buraya toprakları yerleştirip bunları daha sonra çamura çeviriyorum. Şimdi kenarlarını camla dönüp üzerini de kapatabilirim. Alttaki düğmeyi de bir tane yukarı aldım. Şimdi su akıntımızı buradan vereceğiz. Huniler çamurların üstünden geçen malzemeleri alıyor ve malzemeler bunların üstünde birikmeyecek. Burası dolduğu zaman artık bu tarafa doğru devam edecek. Farmı çalıştırdım. Aynen. Direkt buraya geldi. Evet. Şimdi düzeltmiş olduk sistemi. Böyle bir değişiklik yaptım. Size de bilgisini vereyim istedim. Yapanlar olursa bu şekilde güncellesinler farmlarını. Ben burada biraz daha AFK bırakıyorum. Daha sonra prizmarin bloklarını alıp evimize doğru geçeceğiz dostlar. Gardiyan farmındaki işimizi bitirdik. Geldim dostlar. Şimdi şöyle bir şalkır kadar toparladım bunlardan. Yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Önceki bölümde oyuna yeni eklenen bu zombi develeri falan bulmuştuk. Zombi atı falan bulup getirmiştik buraya. Güneşte yanıyor diye bunu içeri bağlamıştık. Ama bir abonemiz hatırlattı. Bunlara zırh giydirince zombi atlar yanmıyordu. Ben onu tamamen unutmuşum. Ona bir tane zırh ayarlayacağız. Zırh giydireceğiz. Bir de bu arkadaşlara yer yapacağımızı söylemiştim. Onun için de evimizin bu tarafında boş alan var. Buraya güzel bir ahır yapacağız. Başka bir abonemiz de at ahırı yap diyordu. Şimdi onun zamanı geldi. Şuradan gideyim. Gel, lazım olan birkaç malzeme var. Onları alayım. Şimdi burada malzemeleri toplarken size bir iki şeyden de bahsedeyim. Minecraft'ta 12 farklı sürülebilir canlı var. Bizim elimizde şu an 5 tanesi var. Bizi uğraştıracak ama diğer 7 taneyi de bulacağız ve 12'sini de evimizin yanındaki ahıra yerleştireceğiz. Biraz zor olacak ama sonucu güzel olacak diye düşünüyorum. İlk önce bu tarafa doğru bir yol açalım. Uzunluğunu falan hesaplamadım. Şimdi beraber yaparız. Tahmini olarak bir build çıkartırız buraya. Ben bu tarz yapılar yaparken önce ana bloğu koyuyorum. Daha sonra aralardan boşluklar açıyorum ve buraları diğer bloklarla süsleyeceğim. Bloklarla dolduruyorum. Böylesi çok daha kolay oluyor ve istediğim deseni de verebilmiş oluyorum bu sayede. Lan atların zırhlarını halledecektik. Onu unuttuk bak. Önce bir gidip onu halledelim. Bir de güncelleme ile ilgili bakmadığımız bir şey kaldı. Artık atlar için de netherite zırh yapabiliyoruz. Şu çok iyi atımıza da bir çok iyi zırh yapalım biz. Netherite olsun o da. Hem beyaz ya siyah daha çok yakışır. Şu arkadaş için de bir zırh olacaktı. Demir memir bir şeyler ayarlarız. Yeter ki güneşten yanmasın. Gerisi önemli değil. Burada var mı? Altın var. Tamam, altın olsun. Buradan bir şablon aldım. Bir tane de netherite külçesi aldım. Bizim nalbant masamız nerede? Burada. Bunları yerleştirdim ve netherite at zırhımızı da yapmış olduk dostlar. Bu ilk netherite zırhımız galiba. Atlar için yani. Güzel. Giydirelim bakayım. Uf. Harbiden çok güzel oldu ha. Ne diyorsunuz? Acayip yakışmadı mı? Bayağı iyi oldu. Ben beğendim. Şu altın zırhı da buradaki zombi atımıza giydirelim. Tamam, bununki de güzel oldu. Gel bakalım sen de. Siz burada bekleyin bakalım. Sizin yerinizi ayarlayayım. Alacağım bu tarafa. Şimdi burada kendi yaptığımız ağaçlar var. Burada da tam ışıklar var. Şu ışıkların dibinden itibaren şöyle meşe çitlerimizi önce bir çekelim. 5 blok çok mu geniş olur? 5 blok geniş olur. Buraya 6 tane canlı gelecek sonuçta. Bayağı büyük bir yer olur. O kadarına gerek yok. 4 genişlik daha ideal olacak. 1, 2, 3, 4. Ulan yolu da var ya, öyle bir ayarlamışız ki tam böyle denk geldi ha. Bölmelerimiz tamam. 5 tane bu yana attık. 5 bu yana atacağız. 2 tane de su canlımız var. Onları buraya getirmeyeceğiz zaten. Az önce 6 dedim ama yanlış oldu. 5'er tane gelecek buraya. Toplam 10 olacak. Hayvan barınaklarında zeminde ben podzol kullanıyorum. Podzol böyle sanki hayvanlar pisletmiş gibi falan görünüyor. Hani hiç böyle bir ahıra falan girdiyseniz demek istediğimi anlarsınız. Oradaki görüntüye en yakın görüntüyü bunlar veriyor. O yüzden hayvan ahırları yaptığımda ben bunları kullanıyorum genelde. Aralara da böyle çorak topraklardan atınca güzel bir görüntü oluyor. Hızlıca bu zemin işlerini bir halledeyim ben. Evet, zemini bu şekilde ayarladım. Şimdi şu en baştaki alana geleceğim. Şimdi buraya tamamen uydurma bir build yapacağım. Bakalım ne çıkartacağız. Oğlum çok çirkin bir şey oldu lan bu. Bu bizim bölgeye yakışmaz aga. Bir tane daha deneyeyim ben bundan, öyle bakalım.
Evet, bu çok daha güzel oldu. Yine basit ama daha güzel oldu. Zaten çok büyük bir şey yapmaya gerek yok. Bu yeterli olacak bizim için. Aynı tasarımı bu taraflara da uygulayalım. Böyle bir tasarım çıkardım. Bence gayet güzel oldu. Bu tarafın zeminleri getireceğimiz hayvanların şeyine göre değişiyor. Olduğu yerlere vesaireye göre. Bu tarafın tasarımı da bu şekilde. Bütün bölmeler burada birbiriyle aynı, bir değişiklik yok. Bu tarafın da tasarımı aynı aslında ama zeminleri değişik sadece. Şimdi bu hazırdaki arkadaşları alıp yerlerine yavaş yavaş götürelim. Önce çok iyi atımızı aldım buradan. Bunu tabii ki ilk sıraya koyacağız. Senin yeni mekanın burası dostum. İstediğin gibi takıl burada. Burada hayvanlar için suluk yaptık ama bunları doldurmayı unutmuşuz. Onları da doldurayım ben fark etmişken, yoksa kalır bir daha. Su işi de tamam böylece. Şu diğer zombi atı alalım. İkinci sıraya onu koyacağım. Zombi devemizde sıra. Bunun mekan burası. Bunları bu tarafa bağlayacağım. Çünkü bunlar bu şeylerden geçiyor. Bu çitlerin üzerinden geçiyorlar. O yüzden develeri bağlamamız lazım. Bu da zombi deve olduğu için bakın çürümüş. Etleri dökülmüş. Bunun olduğu yerde yiyecek ve su yok, o yüzden böyle kurumuş bitkiler falan, buraya da böyle bir ölmüşlük havası vermeye çalıştım. Buraya yeni bir deve getireceğiz. Ama ondan önce son hayvanımızı da yerine götürelim. Son bineğimizi daha doğrusu. Bunu da oraya sokabileceğiz mi bilmiyorum ama deneyelim bakalım. Çok iyi, çok işlevsel. Bayağı işe yarıyor bu mutlu gazlar ama şu biraz hızlı olsalar daha iyi olacak. Aşırı yavaşlar. Şu lambaları kaldırmamız lazım galiba. Nereye takılıyorsun be kardeş? Yürü şuradan. Bir dakika. Böyle yapsak. Bunlardan dolayı mı giremiyor acaba? Yukarıdan değil lan. Uyanık. Uğraştırma be kardeş. Uğraştırma be. Gir şuraya be. Bu kadar mı oluyor? Onu da buraya bağladım. Kapısını da kapatalım. Aynen. Yerleştirdik gibi bir şey oldu. Yine buranın lambalarını da yerleştirelim. Tamam. Şimdi bunları yerine yerleştirdik. Elimizde binek olarak kullanabileceğimiz bir tane daha hayvan var. Onu da getirelim buraya. Daha sonra diğer binekleri toplamaya başlayacağız. Diğer bir bineğimiz domuz. Üstüne eğer takıp bindiğimizde havuçlu oltayla yönetebiliyoruz bunları. Böyle baktığımız tarafa doğru gidiyorlar. Sağ klik yapınca da böyle homurtu çıkartarak hızlanıyorlar. Onun mekanı da burası. Hop hop, dur lan, dur yanlış oldu. Ona da yiyecek olarak böyle havuç falan bıraktım buraya. Bilirsiniz domuzlar çamuru sever. O yüzden onun yerini böyle çamurdan yaptım. Aralarda podzol atarak böyle şey... Bunu ben akıl edemedim ya lan. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Burada lav olduğu için şuraları taşla kapattım. Bu lavlar çitleri yakıyordu çünkü. Burayı mecburen taş çektim ama üzerini kapatmayı unutmuşuz bak. Eleman direkt topukladı, hiç bana mısın demiyor ya. Dön bakayım şöyle. Herhalde artık buradan çıkamazsın. Değil mi lan? Yani binek olarak domuz kullanmak hiçbir zaman aklıma gelmez. En sonu bırak, hiçbir zaman aklıma gelmez yani. O yüzden buna da domuzdan binek mi olur diye isim verdim. Ve bununla beraber elimizdeki bütün bineklerimizi buraya yerleştirmiş olduk. Daha geride toplamamız gereken 5 tane binek var. Onlardan ilkini almak için bir Nether'a geçeceğim. Oradan çöl biyomuna gidip buraya bir tane normal deve, zombi olmayan bir tane deve getireceğiz. Evet, şöyle geldim. Ya şansa bak. Direkt bizi bir tane deve karşıladı. Şimdi sen gel. Hemen bir eğer yaptım. Şu yedek malzeme sandığımızdan da kayış alalım. Tamam. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim ha. Buradan geçebilir mi? Geçti. Geçti değil mi lan? Arkaya falan. Tamam, geçti. Evet. Düşme deve kardeş, düşme. Gel benimle. Bu yolu senin kankan için açtık. Şimdi seni onun yanına götüreceğim hızlıca. Nether'da deve sürme keyif. Gel bakalım. Bu elemanı da hemen yerine götürüyorum. Buradan geçebilecek misin lan sen? Koş 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 koş. Aferin sana. Şimdi bunu kaldıracağım. Aslında develer kaktüs yiyor ama niyeyse kaktüsten hasar da alıyor. Yani yediği şeyden ciddi hasar alıyorlar. İlginç. Bir içeri girer misin artık be dostum? Gel. Ya sen nasıl bir şeysin? Bunu da buraya bağladım. Böyle bu tarafa çok gelmesin diye kaktüsü de böyle eksek mi acaba? Ya da bu yana ekelim. Tamam, çok dipte olmasın. Oraya çarpıp ölür sonra. Buna ismini vermedik. Şimdi bu zombi deve, buna da orijinal deve diyelim. Ya da harbi deve diyelim. Harbi deve. Bu da tamam. Develeri tamamladık. Şimdi bir tane eşek bulmamız lazım. Eşek kardı. Aha, burada var. Daha güzel. Direkt evcilleşti bak. Hemen bir eğer daha yaptım. Neredesin? Gel. Eşeğin canı niye yok lan? Tamam, fullledik canını. Önceden eşekleri kullanırdım. Sandık falan bağlardım. Sağa sola taşımacılık yaparken güzel oluyordu. Sarıyordu yani. Şimdi bize eşekle atın karışımından bir katır da lazım. Bunları neyle çiftleştiriyorduk lan?
Aynen. Flash'im bakayım. Aha. Harika bir katır oldu. Demek ki bizim at dişiymiş. Katırın oluşması için eşeğin erkek, atın dişi olması lazım. Normalde yani. Gerçek hayattan bahsediyorum ha. Oyunda dişi erkek falan yok. Karıştırmayın işi. Evet, sen büyüyene kadar şu tarafa gel bakayım sen. Aferin lan sana. Buraya başka at koyacağız. Buraya eşek, buraya da katır olsun. Gel. Gel biraz daha. Bunlar niye kapının dibinde böyle? Heh. Şimdi buna da isim vereceğiz. Tamam, bunun da ismini verdik bu şekilde. Eşeğe isim verdik mi? Şeye vermemişiz. Bir dakika, bu önemli. Gel sen de. Oğlum katır çıkmış lan. Lan nereden çıktı bu? Neyse, yakalayacağım onu, bir dakika. Buna arkadaşım eşek diyelim. Barış Manço'ya selamlar, saygılar, sevgiler. Böyle bir Barış Manço'yu da anmış olalım. Saygı, rahmet ve özlemle diyelim. Bunu buraya bağlıyorum şimdilik. Bu biraz sıkıntı çıkaracak gibi bize. O yüzden burada bağlı kalsın. Neredeyse bütün canlıları tamamladık ve bunlar işin kolay kısmıydı. Şimdi zor olanlarını yapmamız lazım. Nether'a gideceğiz ve Nether'dan bir Strider getireceğiz. Bizi çok fazla zorlayacak büyük ihtimalle ama yapacak başka bir şey yok. Şimdi onu getirdiğimizde ölmemesi için şurayı bir açacağım. Buradan ona yol yapacağım. Buradan bir lav yolu yaparsak güvenli bir şekilde getirebiliriz. En zor kısmı bu değil tabii. En zor kısmı onu dünyaya geçirme işi zaten ama dünyaya getirip de buraya kadar, yani getirip de öldürürsek burada o daha büyük sıkıntı olur. O yüzden sağ salim getirebileceğimiz bir yol açmak istiyorum buraya. Tabii buraları falan da yıkacağım mecburen. Hatta burayı bir sıra daha genişletirsek iyi olur. Çünkü buraya lav koyduğumuzda evimizi yakmasın, sağ solu yakmasın yani. Şimdi böyle lavları yerleştiriyorum. Bakalım. Lav bitti ama Allah'tan evin yakınında lav farmı var. Buraya ocağa geliyoruz. Hemen bu arkada sınırsız lav ürettiğimiz farmımız var. O yüzden bir sıkıntı yok lav konusunda. Tabi şimdilik oradan almayacağım. Direkt burada sandıklardan, yedeklerden alıyorum. Ve hızlıca bu açtığımız yolu doldurmaya devam ediyorum. Bunu halledip geleyim dostlar. Burası tamam. Kalacağı yere kadar bütün lavları böyle çektim. Şimdi doğrudan Nether'a geçiyorum. Hemen bu portalımızın altı lav zaten. Buralarda Strider, yani lav gezerler doğuyordu. Şansımız da yine doğar doğmaz bilmiyorum ama ben şöyle bir şey yapacağım. Buradan kumları sallayıp biraz bir yükseklik elde etmem lazım. Daha sonra iskelelerle buraya kadar onu bağlayıp yukarı çekmeye çalışacağım. Zeminini bir dolduralım. Tamam. Şimdi de iskeleleri yığıyorum aşağıya. Burayı biraz yükseltelim. Bakayım, aynen. Şuralar yeterli olacaktır. Bir de bizim nerede iksir sandığım burada. Ateş dayanıklılığımız da var. Süper. Bir tane iksir içiyorum ve aşağı atlıyorum, bakalım bulabileceğiz mi? Oğlum bu çok fazla olmuş bu kum ya. Dur, şunu bir düzeltmem lazım. Burası tamam. Hazırladık. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Strider'lar doğacak mı bakalım. Lav gezerler. Aha, doğdular Strider'larımız. Şimdi bunları kontrol etmek için önce eğer giydiriyoruz. Daha sonra sağ tıkladığımızda direkt binebiliyoruz ama bu şekilde kontrol edemeyiz. Elimizde çarpık mantarlı olta tutmamız lazım. Elimizde oltayı tuttuğumuz zaman biz nereye bakarsak onlar da o tarafa gidiyor. Aynen bu şekilde. Sağ klik bastığımızda bayağı hızlanıyorlar. Bakın. Aşırı hızlı hareket edebiliyoruz böylece. Lavın üstünde, yani daha doğrusu. Bizim dayanıklılık az kalmış. Bir tane daha iksir içelim. Dostum, bu yana doğru yürü bakalım. Seni yukarı çekeceğiz ama çıkana kadar ölmezsin diye umuyorum. Ölür mü acaba? Ölmezsin, ölmez. Adamsın. Geldik. Çabuk ol. Bro çabuk ol. Bu taraf, bu taraf. Evet. Hop, geçti mi? Geçti. Tamam. Hızlıca ben de geçiyorum hemen. Neredesin? Gir bakayım şuraya. Oh, süper. Tamam. Yaptığımız yol işe yaradı. Bu dönüşlerde biraz takılıyor ama hadi be. İyice rengi soldu bunlar. Ölecek mi acaba? Canı full görünüyor ama Allah Allah. Hiç canı gitmemiş. O kadar dışarıda kalmasına rağmen. Kardeş oraya gitme. İyi de bu dışarı kendi çıkıyor lan. Bunlara bir şey olmuyor mu acaba? Bunlar dışarıda kalınca çok hasar alıyor. Ölüyor sanıyorum ha. Hemen bir bakalım. Lavın dışında Strider'lar donuk mor bir renge dönüşür. İfadeleri çok daha kaş çatma haline gelir. Ve bacakları biraz alır. Oğlum galiba gerçekten boşuna uğraştık. Bu kadar lav mav bilmem ne. Zaten ölmüyormuş ki bunlar. Tepesine yağmur falan yağarsa ölüyormuş ama. Şimdi bunu bilenler videoyu buraya kadar izlediyse şu lav yolu falan yaparken herhalde krize girmişlerdir ama kusura bakmayın. Beraber öğreniyoruz dostlar. Neyse, devam edelim. Hızlıca şu bozduğum yerleri düzeltiyorum ve daha sonra yeni elemanın da ismini vermeye gidiyorum. Bu uzun bacakları sayesinde lavların içinde geziyor ya, batmıyor falan. O yüzden bunun adını uzun bacak yapalım. Tamam. Bu da güzel oldu. Karadayken kısa tabi de lavın içindeyken uzun oluyor bacakları. O yüzden yanmıyorlar falan filan. Evet, bunun daha çok zorlayacağını düşündüm. Çünkü karada öldüğünü sanıyordum. Neyse ki kolay hallettik. Katır da büyümüş bu arada. Ne çok büyüdün lan. Bir dakika. Bunu da evcilleştirdik. Ona da bir eğer çakalım hemen. Şimdi gel böyle. Bunu da saldım buraya. Bakalım. Bu elemanın oltasını da buraya bırakalım. Lazım olursa oradan alıp kullanabiliriz. Tamamdır. Geriye son bir canlımız kaldı. Ve bu gerçekten çok zor. Gelin nasıl elde edebileceğimizden biraz bahsedeyim.
Bu canlının ortaya çıkabilmesi için gök gürültülü sağanak yağış lazım ki bu da nadiren oluşan bir hava olayı. Yağış sırasında yere bir yıldırım düştüğünde iskelet tuzak hatlarını oluşturur ve onu bulabilmeniz için en fazla 15 dakikanız vardır. 15 dakika sonra isimlendirilmiş bile olsalar silinirler ve tuzak hatlara 10 bloktan fazla yaklaşırsanız onlara bir yıldırım düşer ve 4 tane iskeletli iskelet hat oluşur. Bu iskelet hatları elde edebilmek için de üstündeki binicilerini öldürmeniz yeterlidir. Daha sonra direkt sağ tıklayıp üstüne binip kontrol edebilirsiniz. Bedrock versiyonunda kontrol etmek için eğer giydirmenize gerek yok dostlar. Bu saydığım bütün olayların bir araya gelebilme ihtimali %2 ile 6 arasında değişiyor. Yani çok nadir bir canlı arıyoruz dostlar. Umarım şansımız yaver gider de hızlı bir şekilde elde edebiliriz. Şimdi bunları anlattığımıza göre videoya dönebiliriz. İskelet atı da tamamladığımızda karada üzerine binebildiğimiz 10 canlının hepsini buraya toplamış olacağız. Daha sonra okyanusta ufak bir işimiz var. Onu da halletmeye geçeceğiz. Ama hepsinden önce böyle yatak odama giriyorum ve burada gök gürültülü sağanak yağışın başlamasını bekliyorum dostlar. Kaç saatimizi alır bilmiyorum ama yağmur başladığında tekrar görüşelim. Evet dostlar, aradan gerçekten 5-6 saat geçti ama maalesef hiçbir şekilde yağmur yağmadı. Zaten yağmasını beklesek yağmaz. Yağma desek sürekli yağmur yağar. Oyunlar böyle, yapacak bir şey yok. Biz videoya devam edelim. Diğer işlerimize bakalım. O işleri hallederken o sırada belki yağarsa iskelet atı aramaya devam ederiz. Şimdi farmımızı yapacağız. Ne farmı yapacağız derseniz de balık farmı yapacağız. Yani yüzüne bile bakmadığımız kirpi balıkları artık değerlendi. Oyuna yeni eklenen Nautilus'ları biliyorsunuz. Önceki videoda zaten incelemesini yaptık, yakaladık, evcilleştirdik falan. Onlar kirpi balığıyla evcilleştiriliyor ve çiftleştiriyorlar. O yüzden bunları kullanacağız artık. Stoklarımızda da yeterince olması için güzel bir balık farmı yapacağız. Malzemelerimi topluyorum şu an. Burada ayırıcı olarak LA'leri kullanacağız. O yüzden onları biraz çoğaltmamız lazım. Öyle fazla eşya veren farmlar yaptığım zaman ben LA'leri kullanıyorum. Nasıl kullandığımızı da birazdan hep beraber göreceğiz zaten. Farmı yaparken anlatacağım. Önce şu LA'leri bir çoğaltalım. Bir de bekleme süresi var çünkü bunlarda. Hani peş peşe sürekli yapamıyoruz. Bunlar çok entel canlılar. Böyle müzik çalmadan çiftleştiremiyorsunuz, çoğaltamıyorsunuz. Müziği başlattıktan sonra da bunlara bir ametist verdiğinizde bakın direkt bir tane daha oldu. Şuna da verelim. Gel buraya. Gelmiyor. Tamam, onu da hallettik. Bunların eline de eşyaları verelim. Sağa sola kaybolmasınlar. Bakın hemen peş peşe çoğaltamıyoruz. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden şimdilik şu müzik diskini falan buradan alayım. Diğer eşyaları tamamlamaya geçeyim. Şimdi eşyalarımız bu şekilde tamam. Bize bir tane düzgün olta lazım. İyi bir olta yapmamız lazım. Hemen bir sıfır olta yaptım. Büyük kitaplarına şuradan bir bakalım, bize lazım olan bir şey var mı burada? Burada yok. Tamam. Hemen kütüphanemize gidip oradaki köylülere bir bakalım. Olta büyüleri var mı bunlarda? Ulan şaka gibi bu kadar köylünün içinde bir tanesinde de oltaya yarayacak büyü yok ha. Büyü masasına geçip bir de orada bakayım bakalım. Ne ver? Sadece kırılmazlık verdi. Şaka gibi ya. Deniz şansı 3. Bu güzel bir büyü ama daha iyisi de olabilir. Ayartma olsa daha iyi olacak. Bekleme süresini azaltıyor çünkü. Bak mükemmel oldu bu. Bu gerçekten mükemmel oldu. Bütün büyüleri son seviyesinde çıkarmış olduk. Buna bir tane de tamir basarız. Tamamdır. Ver şuradan bir tamir. Bunu da bastık. Tamamdır. Oltamız hazır. Farm için gereken bütün malzemeleri tamamladık. Buradan LA'leri alalım ve devam edelim. Nerede? Diğer ikisi burada. Çoğaltabilirsek eğer sizler de müsaitseniz LA beyler, hanımlar. Evet, harika. Harika. Al bunu eline bakayım. Tamam. Sen de gel buraya. Bu da okey. Bunlar her zaman burada kalıyor. Bunları almıyorum yanıma hiç. Kaybederiz bir şey olur. Buradan çoğaltabilelim diye. Damızlık gibi düşünebilirsiniz onları yani. Siz gelin bakalım. Bunları orada çoğaltırız yine lazım olursa. Malzemeler yanımızda zaten. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Kanatlarla uçtuğumuz zaman hızımıza bunlar yetişemiyor. O yüzden bizi takip edemiyorlar. Ve farmı da şu taraflara bir yerlere yapmak istiyorum. O yüzden buradan hızlı gitmek için çok iyi atımızı alıyorum buradan. Gel bakalım. Bunlar bunun hızına yetişir herhalde. Tamam, geliyor onlar da. Sıkıntı yok. Böyle biraz daha gidelim bakalım. Lan bunlar geride kalmış. Uçarak yetişemiyorlar ata. Oğlum bu nasıl bir at ya? Mükemmel bir şey ya. Bak da nerede kalmış. Yürüyün lan. Acık hızlı çırpın şu kanatlarınızı. Sudayken yavaşlıyoruz. O zaman sıkıntı yok. Farmı kuracağımız yere geldik dostlar. Şu alana kuracağım farmı. Böyle okyanusun içinde olacak. İçinde derken hemen üstünde olacak. Ona göre de bir build tasarlayacağız. Şimdi hızlıca farmın kurulumuna başlayalım.
Şuradan bir toprakları koyalım ve 6 blok yukarı çıkalım. Burası bizim zemin kısmımız olacak. Biraz da genişletiyorum böyle kenarlarını. İlk önce depolamayı yaparak başlayacağız. Biraz tersten gibi olacak ama bu şekilde daha rahat oluyor bunları ayarlaması. Şuradan redstone sandığımızı alalım, buraya bir yerleştirelim. Tamam. İlk olarak sandıklarımızı ve hunilerimizi aldım buradan. Direkt bu uçtan başlayabiliriz. 8 sıra sandık atıyorum buraya hızlıca. Öyle 2 sıra attım. Bunlar yeterli olur. Hemen arkalarından hunileri de bağlıyorum. Daha sonra bu alttaki hunilere bakacak şekilde yine birer tane daha huni atıyorum bunların üstüne. Şu ikinci sıranın arkasını komple şu taşlarla kapatacağım. Daha sonra yine bunlara birer tane daha huni bağlayacağım. Elayları bu hunilerin içine hapsedeceğiz. Buradakileri hapsedersek buradan su yoluyla geçerken şu huniler de çekebiliyor bunları ve karışıklık oluyor. Karışıklık olmaması için şu alttaki hunilerle olan bağlantıyı burada koparmış olduk bu şekilde. Şimdi buraya bir sıra daha taşlarımı çekiyorum ve burayı komple bu şekilde kapattım. Buradan su akıntısı yapabiliriz rahatlıkla. Alınmayanlar bu tarafa gidecek. Buradaki huniden de şuraya bir dağıtıcı koyacağız. Nerede? Burada dağıtıcımız. Hemen bu tarafa bakan bir dağıtıcı yerleştirdikten sonra buraya gelen fazlalık malzemeleri yakmak istiyorum ben. Denize dökülüp de burada birikmesinler. Çirkin bir görüntü olmasın diye buraya lav akıntısı yapacağım. Fazlalık malzemeler direkt yanıp yok olacak. Bunu bir tane daha aşağı alabilirim. Tamamdır. Buna bir tane karşılaştırıcı devresi kuralım. İçine malzeme geldiğinde otomatik olarak onları fırlatsın. Neyi yanlış yaptım lan? Şu. Aynen bu. Tamamdır. Buradaki devremiz hazır. Şu su akıntısına bir bakayım nereye kadar gidiyor. Buraları kapatalım, oraları bozmasın. Tamam, şöyle yapalım. Aynen. Su akıntımız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Buraya buz koydum. Malzemeler bu arada takılıp birikmesin diye öyle bir garantiye alayım işi dedim. Burada 8 farklı malzeme ayıracağız demiştim. Onları da bu eşya çerçevelerinin üstüne yerleştirip nerede ne olduğunu bu şekilde görebiliriz. Şimdi balıkları tutacağımız alanı da hazırlayabiliriz. Yalnız bunu ben bir blok geri alacağım. Aynen, buradan olsun. Şu arada bir sıkışıklık yaşamayalım sonra. Buranın suyunu da geri bıraktık. Tamamdır. Şimdi tuttuğumuz balıklar bu huni yardımıyla buradaki bırakıcının içine gidecek. Bu huninin üstüne de bir tane ray koyacağız. Rayımız nerede? Buradasın. Tamam. Ve bunun üzerine de bir tane maden arabası atıyoruz. Şu aradan rayı kırmamız lazım. Bu maden arabası da sağa sola gitmesin diye şöyle etrafını bir çevirelim. Bir çekilsene kardeş. Bu farmı da uzun zamandır yapmıyorum ha. Yanlış yapmayız inşallah. Şimdi bu huninin olduğu bloğun birine de bir tane tabela atıyorum. Daha sonra burayı bir blok daha yükselteceğim. Pardon, 2 blok. Sonra buraya bir adet lav yerleştiriyoruz. Hemen şu arkayı biraz uzatalım şöyle. Bu fazla olmuş. Aynen, bu 2 blok bize yeterli olur. Buraya bir tane sandık koyuyoruz. Hemen önüne de bir tane flama asıyoruz bu şekilde. Herhangi bir flama olabilir. Ben elimde bunlardan çok olduğu için bundan getirdim. Daha sonra bu sandığın içine de bir kova su bırakıyoruz. Bu şekilde olacak. Buradaki verimi arttırmak için size ufak bir ipucu vereceğim. Burası okyanus biyomu olduğu için çok farkı yok ama size örnek olsun diye göstereceğim şimdi. Bir tane balık yakalıyorsunuz. Buraya da bir kova balık bırakıyorsunuz. Bu sayede farmı nerede yapmış olursanız olun, burayı okyanus gibi algılıyor oyun ve daha iyi ödüller veriyor size. Böyle ufak bir ipucu da vermiş olayım. Şimdi devam edelim. Kenarı da hemen bir kapatayım hızlıca. Tamam. Şu an farmımız hazır. Çalışıyor olması lazım. Hemen bir denemesini yapacağım. Bakalım. Aynen. İlk balığımızı tutmuş olduk. Şimdilik buradaki suyu kapatalım. Tamam mı? Elimizde yeterince malzeme yok çünkü buradaki sandıkları falan ayarlamak için. Onun yerine bu şekilde sandık attım. Çıkalım biraz balık tutalım bakalım ne olacak. Burada otomatik tıklayıcı bir program kurup böyle sağ klik, mesela 5 saniyede bir sağ kliğe bas dediğinizde zaten 3 saniyede balık geliyor. Ayartma 3 büyüsü falan olduğu için hızlı geliyor balıklar. 5 saniyede bir sağ kliğe bas diye ayarladığınızda burada tam otomatik bir şekilde farmı AFK bırakabilirsiniz. Bu farm Minecraft'ın en basit ama en değerli farmlarından biri olabilir aslında. Bunu genelde serilerin başında yapmak lazım. Bedava büyü kitabı, işte yemek vesaire bütün dertlerden kurtarabiliyor sizi. Çok OP bir farm bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi ben biraz balık tutup geliyorum dostlar. Evet, balıkları yakaladık. Burada çıkan malzemeler şimdi ayrıcıları yapmak için bize yeterli olacak. Bir sürü de olta gelmiş. Yalnız büyülerle falan uğraşmasaydık oltaları da buradan tamamlarmışız. Olsun, sıkıntı yok. Böyle değişik büyü kitaplarımız var. Bunların falan hepsini ayırttıracağız. O oltayı da buraya atayım şimdilik. Elayları buraya hapsetmek biraz zor oluyor. Şimdi buradan birkaç malzeme alayım. Size en kolay nasıl yapılacağını göstereceğim dostlar. Buraya rayı çektik. Bir tane maden arabası koydum. Şu hepsi birden aynı yere gelmesinler diye elindeki malzemeyi değiştiriyorum. Buna toprak verdim. Aşağıda toprak var herhalde, onu almaya gitti. Ne iş aşkı be. Aha, bu geldi bindi kendi kendine bak. Şimdi buraya çevirdim bunu. Bu huninin üzerine iteledim. Sonra buradan şeyleri kaldırıyorum. Ne bunlar?
Rayları kaldırıyorum. Şöyle sağını solunu da kapattım. Hatta bu tarafı da kapatayım. Şimdi bu elemanı bu şekilde hapsettikten sonra bir üstündeki bloğa yarım basamak koyuyoruz. Hemen üst tarafına da aşağıya bakacak bir piston, ona da bir tane şalter atıyoruz. Şaltere basmadan önceki buradaki vagonu kırmayı unutmayın. Vagonu kırıp şaltere bastığınızda artık Ela'yı buraya hapsetmiş oluyorsunuz. Şöyle etrafını da açayım, rahat görün. Buradan bizim yakaladığımız balıklar, malzemeler falan geçecek. Geçerken eline hangi malzemeyi verdiyseniz, mesela bu ilk olanı Morina tutsun. Hemen elindeki bloğu alıyorum ve Morina veriyorum. Buradan geçen Morinoları yakalayacak. Onun envanterine gitmeden önce Huni ondan önce kapacak. Ve buraya sandığımıza gönderecek. Hadi burayı Morina yaptık. Buradan da belli olsun. Morina diye işaretledim burayı da. Yani Ala'ylar bu şekilde biraz uğraştırıyor. Buralara yerleştirmesi falan biraz zor ama redstone falan kullanmadan tamamen istediğiniz bütün malzemeleri ayırabileceğiniz sistem bu. Kullanmanızı tavsiye ederim. Çok fazla malzeme ayıracaksanız Ala'lar işe yarıyor. Sırayla diğer ayıracağımız malzemeler için de Ala'larımızı yerleştireyim hızlıca. Evet, bütün elayları yerine yerleştirdim. Ayıracakları malzemeleri de ellerine vermiş oldum. Şimdi aynı şekilde buradaki sandıkları da böyle ayarladım. Şurada biraz malzeme birikmişti ya. Burada ayıracaklarımızı böyle bir şalkırın içine aldım. Gerisini direkt ateşe gönderdim, gitti. Buraya sandık yerine bırakıcı koyacağız. Hemen buradaki sistemi ayarlayalım. Daha sonra çalışıp çalışmadığını da bir kontrol ederiz. Buraya bırakıcımızı yerleştirdik. Buraya bir kova su attım. Bu su yoluyla gidecek demiştik malzemeler. Buradan sağa sola sıçramamaları için şöyle burayı kapatacağım. Tamam, şimdi bu su akıntısıyla böyle yolunu bulur onlar. Buradaki bırakıcıya da bir devre kuracağız arkasına. Malzeme geldiğinde çalışacak. Şöyle yapsak tamamdır. Buraya 2 tane yineleyici, buralara da kızıl taşlarımızı koyarsak buradaki enerjiyi bu taşa aktarmış oluyoruz, bu kızıl taşta. Bu taş da buna enerji vermiş olacak. Bakalım bir, bunu ters koymuşuz. Şimdi oldu. Tamam, bunun içinde malzeme olduğu sürece bu çalışacak bu şekilde. Asıl önemli olan nokta şu. Bu eleyleri doğru şekilde çalıştırabilmemiz için nota bloklarını kullanacağız. Bunların malzeme geldiğini anlaması için buradan çıkan ritimlere ihtiyacı var. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Burada malzeme geldikçe bir sinyal üretecek ya. Bunu direkt buradaki nota bloklarına bu şekilde iletirsek bunların da bak şuradan bir malzeme geliyor, dikkatli olmalıyım deyip buradan geçen malzemeleri toplamasını sağlayabiliriz. Bunun içine birkaç tane blok attım. Aynen. Oradan her malzeme gelişinde burada bir nota çalacak ve bu elemanlar çalışmaya başlayacak. Yan tarafı da şöyle kapatayım. Aynen. Böyle daha güzel göründü. Hatta buraları da şöyle kapatabiliriz. Tamamdır. İniş çıkışı ben bu tarafa alacağım. Tam yerini bir belli edelim onun. Şurası iyidir. Bu köşe iyi. Evet. Aynen. Böyle güzel oldu. Şimdi biraz denemesini yapacağım bunun. Şuradan 29 tane aldım mesela. Buraya attım. Bakalım bu arkadaş yakalıyor mu? Bir bakalım. Oğlum 5 tane ayırmış bu. 29 tane gönderdik. 5 ayırıp. Nota bloklarını algılamamış olabilirler. Onu biraz bu tarafa alacağım. Yani biraz daha yaklaştırıp hatta nota bloklarını da çoğaltabiliriz. Bir tanesi 4 taneyi aktif ediyor diye biliyorum ama bir ayar çekeceğiz şimdi onlara. Birkaç tane yün bulmam lazım önce. Orada bir ses yalıtımı da sağlayalım. Yedek malzeme şalkırından makası alalım. Hiç koyun yok mu lan buralarda? Koyun spawn olmayan bir adaya mı geldik? Ne yaptık? Bir tane bulduk, o da bir tanecik yün verdi ya. Bir 11 tane yün topladım, geldim şunları kaldırayım. Tam böyle elayların olduğu yerin bir önüne doğru yerleştiriyorum. Fazla yerleştirdim. Bu araları da böyle yünlerle kapatıyoruz. Hatta şu arkalarını bile çekebiliriz. Şimdi redstone sinyallerini buralara kadar uzatmış olduk. Bir buradan deniyorum. Evet, 4'ü de çalıyor, güzel. Şimdi burada elde ettiğimiz sinyali önce bunlara gönderelim. Daha sonra buradaki bırakıcıya gönderelim. Hani bunlar daha önceden bir uyansın, malzeme gelecek diye. Daha sonra buradaki bırakıcı aktif olsun. Şöyle bir yer açtım kendime. Bu şekilde bir bağlama çektim. Buradan da burayı 4 tike olarak ayarladım. Sinyalimiz önce oraya gidiyor. Daha sonra bu tarafa geliyor. Burayı bir tane ileri alalım. Şimdi buradan tamam. Bırakıcıya da sinyali yetiştirmiş olduk bu şekilde. Bir de bu yeni şekliyle bir deneyelim. Bakalım bu sefer yakalayabilecekler mi? Şöyle 10 tane morina atıyorum buraya. Tamam. Bu sefer düzgün çalışıyorlar. Malzemelerin hepsini aldım.
direkt dağıtıcıların içine gönderiyorum. Şu teklemeleri göndereyim önce. Bunlar daha çabuk gider. Bakın malzemeler gelirken LA'ler direkt kapıyor. Bazılarını çok nadir de olsa kaçırıyorlar ama önemli değil. Öyle bir tane iki tane kaçsa da sıkıntı yok. Genel olarak yakalıyorlar. Güzel çalışıyor farmımız şu an. Evet dostlar, buradaki farmımız ve ayırıcı sistemimiz tamamen hazır. Şimdi buraya güzel bir build yapacağız. Yine kendi tarzımızda olacak tabi. Gelin hızlıca malzemelerimizi toparlayalım ve inşamıza başlayalım dostlar. Tabii ki ilk olarak beton fabrikamıza geliyorum. Her build'imizde olduğu gibi buradan bloklarımızı ayarlayacağız. Renkli bloklar lazım. Biraz beyaz ve açık gri betonlardan kastım. Ayarladıktan sonra hepsini shulker'a doldurdum ve bir sonraki adıma geçtim. Depoda taş kalmamış, asansörle mini farmlarımızın olduğu alt kata indim. Taş farmımızda biraz taş kastıktan sonra bunları da shulker'ıma attım ve yukarı çıktım. Depolamaya geldim. Bize terakota lazım. Bir shulker kadar geçen bölümden hatırlarsınız stoklamıştık. Şimdi onlardan kullanacağım. Cam göbeği terakota lazım. O yüzden hemen boyamalarını yaptım ve bunları da shulker'ıma yerleştirip kil toplamaya geçtim dostlar. Daha önceden keşfettiğim ve ara ara kullandığım Lush Caves'e geldim tekrar. Buradaki bütün killeri toparladım ama maalesef yeterli olmadı. Yeni bir mağara aramaya çıktım. Çok daha büyük ve güzelini buldum dostlar. Buradaki killer bize çok uzun bir süre yetecektir büyük ihtimalle. İştahlı bir şekilde buradan fazla killeri toplayıp shulker'ıma yerleştirirken beklediğimiz doğa olayı gerçekleşti dostlar. Bir yıldırım sesi duydum ve hemen işi gücü bıraktım. Buraları toparladım. İskelet at bulma umuduyla hızlıca yeryüzüne çıktım. Hele şükür be. Kaç saattir bunu bekliyorum ya. 6-7 saat oldu herhalde totalde. Şimdi en yakın karaya doğru bir uçayım hızlıca. Bu yıldırımı kaçırmadan bir iskelet at bulmaya çalışalım bakalım. Aha, vallahi fena çöküyor ha. Bu sefer halledeceğiz gibi. Gece görüş iksiri bitiyor. Neyse bitsin, sıkıntı yok. Bu taraflarda daha çok at spawn oluyor. Bu tarafa doğru uçayım ben be. Evet, var mı hiç buralarda? Bu ne? Zombi at geldi. Buradan mobları elesek acaba çıkmaz mı ya? Spawn olmaz mı acaba? Allah, öldürecekler bizi yalnız ha. Kılıcı alayım elime de. Hadi be, doğ artık be. Bu kadar da nadir olma be kardeşim. Buradan mobları azaltıyorum dediğim gibi, belki çıkar diye ama... Aha. Bak çok yakında çaktı ha. Şu tarafta bir yerde çaktı. Ne oldu lan? Allah, bir de bak. Uzaklaşıp hız almaya çalışıyor. Bak, hız alıp mızrakla direkt bizi deşecek. Uyanık. Ne oldu? Kaçırdık değil mi? Şimşek geçti. Normal yağmur devam ediyor. Şimşek olayı bitti. Maalesef bu sefer de olmadı. Durun be. Başlayacağım fantomundan ha. Bu kadar yaklaşmışken biraz daha bekleyelim bence ya. Bu build'in malzemelerini falan da topladık zaten. Bu build'i yapmadan önce biraz daha şu iskelet atı halletmeye çalışalım bakalım. Bir uyudum uyandım. Etrafıma da biraz at falan topladım. Bilmiyorum yani bir alakası var mı ama belki ihtimali arttırırız diye düşündüm. Kendime de böyle saklanacak bir yer yaptım. Şimdi burada şimşekli, gök gürültülü yağış bekleyeceğim böyle. Bakalım kaç saat daha bekleyeceğim, hiçbir fikrim yok. Gerçekten aşırı nadirmiş yani. Buna ikna oldum da. Neden bu kadar nadir? Onu anlayamadım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kendimi buraya kapattım. İskelet atı bulana kadar bekleyeceğim dostlar. Siz de hala videoyu beğenmediyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. Uzun saatlerimi harcıyorum bunları size yetiştirebilmek için. Ve desteklerinizi bekliyorum dostlar. İskelet atı bulduğumda tekrar görüşelim. Bekleme alanımızda yağmur yağdıkça dışarı çıktım. Yıldırım düşerse diye takip ettim. 3-4 gün geçmesine rağmen ne yazık ki hiçbir şekilde yıldırım düşmedi. Ve bu yüzden iskelet atlar da burada spawn olmadılar. Aradan çok uzun vakit geçince sizlere sormak istedim. Hem Discord'da hem de YouTube topluluğunda sizden yardım istemiştim. Orada bir abonemiz güzel bir fikir verdi. Yağmur ormanlarında yağmur yağma ihtimali daha yüksek olduğu için gök gürültülü yağış olma ihtimali de bir o kadar artacaktır dedi. Bana da mantıklı geldi. Buradaki yeri bıraktım ve jungle biyomuna gittim. Orada kendime AFK kalabileceğim bir yer ayarladım. Ve bütün olayların yakınımda olabilmesi için chunklarımı da 5'e düşürdüm. Şimdi burada neler yaşamışız onları görelim dostlar. Çok yakınıma bir şimşek düştü şu an. Şu tarafa doğru falan düştü herhalde. Hop. Oha. Parti mi var lan burada bu kadar iskelet? Ne oluyor? Eyvah. Fena arada kaldım. Bir sen eksiksin. Ne kadar çok mob birikmiş burada. Aha. Bir tane daha görüledi. Şimşek düşen yerlere hızlıca gidip bakmam lazım. Bu tarafta dağ var. Dağın arkasına mı düştü acaba? Buralarda bir şey görünmüyor. Herhalde normal şimşek çaktı yine. Yok, şimşekler kesildi. Yine AFK noktasına geçip beklemeye devam. Bir yağmur daha başladı. Kuvvetli yağıyor. Dibime düştü lan. Hemen olay yeri inceleme gidiyorum, oraya bakacağım. Görünürde hiçbir şey yok maalesef. Oy, hemen bu yana düştü. Hadi be. Çık artık be. Yine yok. Bu sefer bayağı seri bir şekilde peş peşe çakıyor. Bulduk bulamadık. Bu iş biter aga.
Oo, tam önümüze düştü. Ama yangın çıktığına göre o da zombiyat oluşturmaz zaten. Düşen yıldırımın yangın çıkarmaması lazım zombiyat oluşması için. Uf, bu nereye? Okyanusa düştü ama. Orada zaten olmaz. Deli gibi şimşek peşinde koşuyorum ya. O bu da çok yakın. Neden olmuyor ya? Bu fantomlardan yıldım artık ya. Günlerdir bu fantomlarla uğraşmak yıldırdı yani daha çok. Yine yok derken buraya çaktı. Ama orası okyanus. Hadi be. Gün doğdu hala bir tık yok. Bir tane daha. İlk defa bu kadar çok şimşek düştü ha. Böyle geniş açıdan bakalım da rahat rahat görelim etrafı. Hemen önümüze düştü. Şu yıkık geminin oraya geldi. Ama burası da boş. Yapacak bir şey yok. Harbiden aşırı nadirmiş yani. Ve yağmur da geçti. Yine olmadı. Şöyle bir dolaşacağım yine etrafı. Belki çıkmıştır, gözden kaçırmışızdır. Kaldıysa sağda solda onları bulalım bari. Ama bu da sondu. Artık pes ettim yani. Günlerdir video hazır aslında. Bütün çekimleri vesaire hazır ve videonun birçoğunu da editledim. Sadece bu iskelet at için uğraşıyorum yani ama olmadı. Tamam, yapacak bir şey yok. Normalde buraları kesecektim. Direkt iskelet atı bulduğumuz sahneye geçecektik ama bulamadığımız için çektiğim çileleri siz de görün, siz de yaşayın istedim. Bunun gibi onlarca defa arama yaptık ama olmadı. Artık ileriki bölümlerde fırtınalı yağmur olduğu zaman ara ara arayacağız. İlla bir gün buluruz. Şimdi yakalamadığımız son bir hayvan kalmıştı. Onu yakalayarak devam edelim dostlar. Önceki bölümde bir Nautilus yapmıştık zaten. Hatta ona gidip demir zırh falan bile bulmuştuk. Buradaki Nautilus'umuz için de sizden isim önerileri istemiştim. Bir tane abonemiz tam böyle bizim isimlerin tarzında bir isim önermiş. Denyongoz yaptık bunun adını. Tam bizim isimlere uyacak bir isim oldu. Hemen onu da böyle verelim. Aynen. Denyongoz'umuz burada. Şimdi bunu alacağız ve bize bunun zombi varyantı lazım. Çantadan mızrağımızı da aldım. Yeni bir zombi Nautilus çıkarsa karşımıza önce savaşmamız gerekecek. Çünkü üstlerinde tridentli boğulmuşları taşıyorlar. Nautilus'ların bu ileri atılma özelliği sayesinde onları kolayca indirebiliyoruz. Şimdi biraz dolaşayım. Buralarda spawn olmuştu geçenlerde. Yine spawn olur büyük ihtimalle. 2 hours later. Hadi be, uğraştırma bizi. Çık artık çıkıyorsan. Aslında bir gece görüş iksiri içip yukarıdan da bakabiliriz. Daha net görürüz. Aynen böyle daha iyi görüş açımız. Creeper farmına kadar geldik. Hala görünürde bir tane zombi Nautilus yok yalnız. Gezeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Yunus balığı çıldırdı bak. Bizi iteliyor falan, bir şeyler yapıyor. Oğlum git lan. Aha, bebek Nautilus gördük. Bebek Nautilus'lar hem küçük hem de renkleri böyle kırmızıdan çok pembeye benziyor. En çok o renkleriyle ayırt edilebiliyorlar zaten. Ama bize zombi lazım tabi. Aha işte buradasın. Gel bakalım. Nautilus'a vurmayız inşallah. Nautilus'a vurmayalım diye ona da vuramadık. Biraz hizasına çıkayım da böyle tam kafa kafaya gelsin. Heh, sıyırdı. Bir dur, bir sakin ol. Bir sakin ol. Ne oldu lan? Nautilus'u yok oldu. Niye bilmiyorum ama. Neyse, aramaya devam. Bizimkine de tridentli vurdu az önce. Canı azaldı. Kirpi balığıyla besleyelim. Ulan seslere bak, ağzını şapırdatarak yiyor resmen ha. Gardiyan farmını yapmaya giderken şu ilerlerde spawn olmuştu geçen bölümde. Yine o spawn olduğu bölgeye doğru gidiyorum. Belki bulma şansımız artar. Belki. Aha, buldum bir tane. Oğlum niye yok oldu lan? Daha vurmadım bile. Kafamı çevirdim, yok oldu. Bak elinde Nautilus kabuğu tutuyor, görüyor musun? Nautilus yok oldu. Lan acayip kıl oldum sana. Öldürecekti bir de neredeyse ya. Bu bir bug büyük ihtimalle. Kafamızı çevirdiğimiz gibi yok oluyor. Son iksiri de alıyorum. Bir de zırhlarımı giyeyim ben. Onları gördüğümüz gibi direkt dalmamız lazım. Yani acık uzaklaştık mı hemen yok oluyor. Nedense öyle bir saçmalık var. 20 dakikada aslında 2 tane bulduk ama garip bir şekilde yok oldular. Aha, bir tane daha bulduk. Şimdi kamerayı değiştireceğim, bak kaybolma. Geliyorum. Böyle tek tek vursak da olur. Aynen işte bu. Şunu hemen bir evcilleştirebilirsek. Aha, evcilleştirdik, artık kaybolmaz. Eğri de giydiriyorum. Giydirdim. 12. ve son binilebilir canlımızı da böylece elde etmiş olduk. Hemen bunu götürelim iskeleye doğru. Bunları da bağlayalım yerlerine. Ve farmımızın inşasına geçelim dostlar. Aa bak, bu zombi olduğu için sudan böyle fazla çıkartırsanız hasar alıyor. Yanma hasarı alıyor. Buna dikkatli sürmek lazım ya da buna zırh giydirmek lazım. Zombi atlarda olduğu gibi zırh giyince yanmıyor olabilirler. Şimdi mekana geldik. Gel buraya. Bunun da tasmasını hop taktım. Buraya bağlıyorum. Aynen. Burada mutlu mesut yaşayın bakayım siz. Bu zombiye de bir isim verelim hemen. Ne yapalım? Zombitolus olsun bu da. Nautilus'ta zombinin karışımı. Zombitilus. Güzel. Al bakayım. Aferin size. Evet, bu hayvanları toparlama işi harbiden yordu. Ama hallettik. Dediğim gibi şimdi sırada gidip farmın build'ini yapmak var dostlar. Sinematik çekimlerle baş başa bırakıyorum sizleri. İyi seyirler.
Evet dostlar, nihayet bu build'imizi bitirdik. Okyanustaki bir farma Yunus balığı iyi gider diye düşündüm ve buradaki balık farmımızın build'ini Yunus balığına benzetecek şekilde yaptım. Elimden geldiğince detaylandırdım. Blok seçimlerimi de ona göre yaptım. Videonun başında build'de prizmarin bloklarını kullanacağımı söylemiştim. Deneme dünyamda yaptım ama gerçekten çok kötü oldu. Hiç hoşuma gitmedi. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim. Tam böyle Yunus balıkları sudan sıçrar ya, nefes almaya falan çıkarlar. Tam böyle o pozu yakalamış gibi bir görüntü vermek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi farmın girişini falan göstereyim. Nasıl kullandığımıza bakalım. Daha sonra da videoyu kapatalım artık. Yunusların nefes almak için kafaların üstünde bir nefes delikleri vardır. Biz de aynı o şekli yaptık buraya. Uçarak geliyoruz buraya. Direkt bu delikten atlıyoruz ve farmın içerisindeyiz. Hemen bu sandığımızın içinden oltamızı alıyoruz. Oltamız hep burada duracak. Ve direkt olarak burada balıklarımızı tutmaya başlayabiliriz. Malzemeler otomatik olarak aşağıya gidiyor. XP'ler bize geliyor. Bu malzemeleri de aşağıda LA'lar ayırıyor. Direkt ellerine verdiğimiz eşyaları aşağıdaki sandıklara gönderecekler. Ulan kirpi balığı, bize balık farmı da yaptırdın ya, sana helal olsun. İşte büyülü kitaplar, mürekkep keseleri vesaire her şeyimiz burada ayrılıyor. Çıkışımızı da yine iskele yoluyla yapıyoruz. Buraya geldiğimizde oltamızı yine bu sandığın içine bırakacağız ve direkt uçarak buradan çıkabileceğiz. Evet, farmımız bu kadar. Anlatılacak başka da bir şey yok zaten. Benim için yine uzun ve yorucu bir video oldu. Özellikle de bu iskelet atlarla uğraşmak gerçekten çok yordu. Günlerimi, saatlerimi aldı. Bu videonun gecikme sebebi de onlar. Kusura bakmayın şimdiden. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Serimizin devamı gelecek. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.